39 derecede aşk. İzmir ne kadar lazım? İstanbul ne? Bak Yüzdelik şimdi olarak söylüyorum söyle. sana. Kışları İstanbul, yazları İzmir. Bitti abi. Siz benden daha çok İzmirli olabilirsiniz şu Son anda. dönemde. Biz bayağı her şeyine hakimiz şu an. Nerede yenir, ne yenir Evet, falan bize istiyorsan bir sormanız küçük bir lazım. lezzet turu yani. yaptırabiliriz sana. Hazır çünkü her şey yani. Allah aşkına. Çünkü ben başka bir şey bekliyorum. Bu konu değil ya falan oldum böyle. Yok orijinali bu dediler. Buradan sesleniyoruz o zaman. Biz boyoz bekliyoruz. Özledik. Ya çok ayıp, gerçekten çok ayıp ya. O yüzden yani karantina adasında denize girebilmek benim için Lüks. lüks. Başka türlüsü mümkün değil. O şehir size onu diretiyor. Yani mesela Furkan bir yerde yapmıştı onu. Sanki hiç denize giremiyormuş gibi mayosunu almıştı yanına denize girmek için ama fırsat olmadı Allah'tan. Set uzadı. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim, o kadar da değil Allah Ayça. aşkına bırak. Kalkmıyor muydunuz? Kalkıyorduk erken? tabii ki ya. Aysun Öz'le Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve çok yakışıklı iki konuğum var. Ve konu film İzmir'de geçiyor. Bildiğiniz gibi İzmir'de pek film çekilmez. Ama onlar çok güzel bir film çektiler. Adı neydi? 39 derecede aşk. Sürekli 39 derece aşk deyip durdum. Ki bence 39 derece aşk da fena sayılmaz bu arada. O kadar 39 farklı derecede opsiyonlar aşk. vardı ki. Sonunda bu oldu. Ama 39 derecede 39 aşk. derecede aşk bence daha iyi anlatıyor İzmir'i. Dolayısıyla isim doğru. Evet, bunun üzerine bir anket de yapıldı bu arada. Onun sonucunda çıkan şey de bu zaten. Aa evet, neticede Evet, bilimsel veri varmış ortada. Aynen. Ben şimdi işleri hiç karıştırmayayım. Evet, tahmin ettiğiniz gibi konuklarım Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Zaten hani bütün duygularımı belli ettim. İzmirli olduğu Evet. için, film İzmir'de çekildiği için mutluyum ama biz İzmirliler eskiden bile, ben 45 yaşındayım. Küçüklüğümde de aynı şeyi düşünüyordum. İstanbul'da yaşıyorum. Neredeyse artık yarıyı geçtim ya, 18 yaşından beri buradayım. Dolayısıyla hala aynı fikirdeyim. Yani İzmir niye bu kadar gölgede kalıyor? İzmir'de daha çok iş yapılabilir. İzmir'de daha çok sanat olabilir. Bunların pek çok sebebi var elbette ama teşekkür ederim memleketimde böyle eğlenceli bir film çektiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok da güzel bir ev sahipliği yaptınız İzmir olarak bize. O yüzden yani çok rahat ve konforlu bir setti bizim açımızdan. Biz teşekkür ederiz o yüzden. Ben de şimdi doğma büyüme İstanbulluyum. Ve Ayça da çok uzun zamandır İstanbul'da diye biliyorum. Aynen 18'imden beri. Yani ben yapı gereği biraz daha rahat, relax bir adamım. Ve İstanbul'un o böyle curcunası bana çok zor geliyor. Yani evden çıkıp bir iş halletmek için Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçip geri geldiğimde kendimi çok yorgun hissediyorum. Ama İzmir'deyken atıyorum bir Urla'ya gidip gelsem. O kadar yorumlayacağız. Yani hiç canım sıkılmayacak. Ya biraz aslında onun şeyi var. Şehrin insanların üzerinde bıraktığı durum da var. İstanbul'u İzmirli diye ayırmaktan ziyade. Ayırdın Ee, şimdi yani. Ya evet, çoktan ayırmış oldum bu arada ama ya biraz şehrin getirdiği bazı dinamikler var insan üstünden çıkarıp atamadığı şeyler. Biraz onun etkisinde kalmak beni mutlu etmiyor İstanbul'da. Bana öyle bakma Vallahi Ayça. ben ikisini de seviyorum. Bence ikisi de lazım ya. Ben Bir de tarafta ortasını evet bulmak ortasının dengede olmak lazım. Hem Mesela böyle daha ne kadar enerjik, lazım koştur, mesela koştur. sence? İzmir ne kadar lazım? İstanbul ne? Bak Yüzdelik şimdi olarak söylüyorum söyle. sana. Kışları İstanbul, yazları İzmir. Bitti abi. Bazen ben Bak tersini hiç düşünüyorum. hiç fena Şöyle bir fikir yapabilirim. gibi gelmedi. Hiç fena değil değil ama mi? şöyle ama kış O da yaz diye olur. ikiye ayıramazsın. Mesela Sen ben direkt bahar... ayırıyorsun İstanbul, İzmir diye. Hayır ben de yani ayırayım yüzdelik o dilim zaman. olarak mesela daha böyle %60-70 gibi İzmir. Yani Kışın- benimki 70 İstanbul olsun, 30 İzmir olsun. Tam hadi. tersindeyiz bu noktada Tamam işte. yani, Okey, aynen. evet. Filmde 3 aşağı 5 yukarı böyle bir Kumru devam Fatih'iz ediyor bu arada. yani şu an gerçekten. İzmir bu arada bütün o güzel mekanlarını zaten gösteriyorsunuz. Asansör var, Alsancak var, pasaport var. Karantina var. Evet. Karantina adası var ki benim hani yazları da çocukluğum orada geçti. Benim için de tekrar ki ben hani İzmir'de ailem ama çok yılda bir kere İzmir'e gidip gelebiliyorum. Hani o biraz özlemde gidermiş olduk ya. Ya güzel. Daha sık gelin İzmir'e. Daha sık gitmek lazım. Hani Ev dediğim, sahibi yaptım kendimi direkt. dediğim doğru, İzmir'in dinamikleri çok farklı. Oraya gidince insan o yavaşlığa da biraz alışıyor. Tabii İzmir'de bu arada çok gazeteci var. Bugün siz de bence tecrübe ettiniz. Her gelen böyle ben İzmirliyim diye gelmiş olabilir. Evet. Çok gazeteci. Sizde mesela özellikle de gazeteler varken çok İzmirli vardı. Ben de gazetede başladım. Çalıştığım gazetelerdeki, zaten benim çalıştığım gazete İzmir kökenli bir gazeteydi. Dolayısıyla
herkes böyle birbirini tanırdı. O mahalle havasını birazcık şeye de taşımıştık, gazeteye de taşımıştık. O basındaki İzmir ruhu eskiden daha çok hissediliyordu gazeteler varken. Şimdi biraz seyreldi. Ama buna rağmen biz İzmir'i hiçbir zaman şeye taşıyamamıştık. Böyle gündeme taşıyamamıştık. O da biraz İstanbul aslında kendini daha doğrusu kendine çok çekiyor. İçinde sizi bayağı böyle öğütmeye başlıyor. Ve bir süre sonra ben aynı Kumru gibi bayağı İstanbul'da oldum. Şimdi İstanbul mu İzmir mi dediklerinde ben İstanbul diyorum. Çünkü burada yaşamaktan, buranın o kültür sanat atmosferinden, burada sürekli yapacak bir şey bulmaktan çok mutluyum ve Kumru'nun oradaki eleştirilerine de ne kadar İzmirli olsam da katılıyorum bu arada. Hangilerine? Mesela İzmir çok küçük bir şey var. Yani İzmir köy Büyük gibi bir- diyor ya. büyük bir Aslında köy. evet, Evet, büyük evet. bir köy gibi eleştirisine katılıyorum. Ayrıca zaten İzmirli de bunu istiyor. Evet, ben de bu konuda ne güzel diye de yorum yapacaktım yani. Bekliyordum seni yani. Evet yani Artıları var çünkü. Ya evet, ben başta açıkçası biraz şey yaptım. Çekindim diyeyim bir taraftan. Çünkü hani bu kadar İstanbul'u savunup İzmir'e böyle karşıt duruyor olmak hani ya üzer miyiz acaba falan gibi bir yerden, ama bence Kumru'nun kendine göre haklı gerekçelerini görünce o mevzuyu biraz yumuşatıyor diyebilirim kendi açımdan. aslanlar gibi Fatih var İzmir'in savunucusu. Yedirmem diyorsun. Yedirmek. Ama Fatih iyi savundu İzmir'i. Yani hiç yedirmiyor. Ama bir saniye, sonunda İstanbul'a teslim oldu. Kumru'da İzmir'e teslim olduk. Yani bir işte nokta var. karşılıklı Biz bayağı böyle- böyle şeye doğru gideceğiz. Bir de şöyle bir şey var yani sen hangi şehre gidersen git kendini yanında götürüyorsun. Dertlerini, sıkıntılarını, Aynen öyle. kişiliğini, karakterini. O Evet. yüzden hiç fark etmiyor yani İstanbul, İzmir'de olmak. Aslında seninle alakalı bir mesele. Ben de özümden bahsettim aslında zaten. İzmir bana daha yakın geliyor derken biraz eksikliğini daha çok hissettiğim şeyi orada bulduğum için söyledim. Evet, doğru. Bir de aslında çok önemli bir noktaya daha değindi. Şimdi herkes İzmir'de yaşamak istiyor ve bence 39 derecede aşktan sonra daha da İzmir'de yaşamak isteyecekler. Çünkü görüntüler çok güzel. Onu soracaktım sana. Çekimler güzel. Yani çok iyi bir görüntü yönetmeniyle çalıştık. Evet, Çok evet. güzel bir kamera arkası ekibimiz ve kamera ekibimiz vardı. Yönetmenimiz keza aynı şekilde gözü, estetik algısı çok yüksek biri. Sen bir İzmirli olarak nasıl gördün İzmir'i? İzmir olduğundan daha Ben güzeldi. röportajı kendime Biz de çevireceğim öyle ama olduk, evet. bence doğru insana soruyorum bunu yani. Nasıl hissettin? İzmir'i olduğundan daha da güzel gösteren bir film. Ya. Çünkü Sattık. İzmir'in Çok iyi. en güzel yerleri gösterilmiş. Çok da böyle sinemaya uygun tarafları gösterilmiş. Eski filmlere de baktığımızda aslında zamanında İzmir'de de filmler çekildi o 70'lerde 80'lerde falan. Aslında ya da 60'larda yine aynı mekanlar mı var? Yani pasaport yine pasaport, Alsancak yine Alsancak, asansör yine asansör. İzmir'in aslında o kendi içindeki muhafazakarlığının artıları da var. Bazı yerleri, eksileri de var tabii ki. Ama bazı yerlerin hiç değişmemesi, mesela kendi yaşantısından ödün vermemesi, kendi standartlarından ödün vermemesi de güzel bir şey. Onu da görüyoruz. O yüzden daha çok kişi İzmir'de yaşamak isteyebilir. Peki mesela hiç görmediğin bir yeri ilk defa gördüğün oldu mu filmde? Hiç görmediğim bir yeri görmedim. Yani gitmediğin ya da vesaire. Olabilir. Bazı yerleri, burası neresiymiş, çok güzelmiş dediğim yerler oldu açıkçası. Çünkü ben de çok uzun zamandır çok fazla gidemiyorum. Yılda bir kere gidince İzmirlilikte olmuyor tabii. Siz benden daha çok İzmirli olabilirsiniz şu Son anda. dönemde. Biz bayağı her şeyine hakimiz şu an. Nerede Evet. yenir, ne yenir Evet, falan bize istiyorsan bir sormanız küçük bir lazım. lezzet turu yani. yaptırabiliriz Evet. sana. Hazır çünkü her şey yani. Allah aşkına. Manisa kebabı hatırlasana. Bir Manisa kebabı yemek için Nerede yani. yediniz ya? Merak Bir ettim. sürü yerde yedik bu arada. Kemeraltı Çarşısı'nda. Sen yemedin. Ben sana Ay, getirdim yedim. onu. Çok düşüncelidir arkadaşım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben yani o setteyken kaç gün? 3-4 gün söyledim. Manisa kebabı yiyeceğim, Manisa kebabı Ama yiyeceğim. bulamadık ilk başta işte. Ya bulamadık. Sebebini hatırlıyorsun. Yoldaki görevli adam bizi başka bir yere yönlendirdi. Neyse buralara Neyse, girmeyelim. Evet. Ama sonunda buldunuz. Bulduk, mesela. bulduk. Ben zaten biliyordum Aynen. yerini. Ha. Yani ben orada yiyorum. Hayır, o gün açık değildi, öyle bir şey vardı. Daha açılmamıştı falan gibi. Biz bu işkini kendi Olabilir. aramızda Ama ben çıktık evet evet oradan, doğru. O çıktık. gün evet O evet. gün Neyse ben kapalıydı, aynen. şimdi isim vermeyeyim ama Kemeraltı Çarşısı'nın en iyi Manisa kebabını hanımefendiye götürdüm. Gayet de beğendi, yedi. Sağ olsun. İçeride kumru çok geçiyor, boyoz sürekli alınıyor falan. Onları da yeterince yediniz herhalde İzmir'e doğru. Onlarda da Ayça bu konuda Fazlasıyla. üstattır. Sen Aynen. bahset Her biraz. sabah sete gittiğimde
simit değil, gevrek. Her fırından, her gün başka fırından ki hani neresi daha iyi, nerede daha var. Kumru'nun orijinalinin peynirli ve domatesli olduğunu Ve bu nohut iş ekmeğinden olur. Nohut mayasından aynen yapılan da ekmeği. yani Gerçek gölgede bir 39 derecede sayesinde öğrendim. Çünkü bir sahnede kumru yeme, benim adım Kumru ama sandviç olan değil kuşum. Evet, onu da söylüyorsun. Yani sahne sırasında öğrendim diyebilirim hatta yani. Çünkü ben başka bir şey bekliyorum. Bu kumru değil ya falan oldum böyle. Yok orijinali bu dediler. Ama ben hep başka bir şey yiyordum falan oldum böyle. Orijinalini öyle öğrendim. En güzel gevrek de Urla'da. Nerede olduğunu Karantinaya bilmiyorum yakın da. bir yerde bir fırın var. Acıktım. Evet. Bu arada ben neden gevrek dediklerini o fırından alınan Gevrek çünkü. gevrekle Aynen. öğrendim. Onun dışındakilerin çoğu simittir bu arada. O sadece gevrek çünkü çıtır çıtırdı. O gün de şöyle oldu. Sen simit yemiyorsun. Gevrek yemiyorsun o kadar. Ben de her gün Ben bayılırım neredeyse ya sürekli böyle simide, gevreğe. tadım yapıyorum. Neredeki daha güzel vesaire falan. Bir gün de geldi artık yani herhalde aynıdır falan dedim. Bir tanesini de Tunç'a Çok verdim. beğendim. Ben bir Sonra- yedim çok güzel. Sonra Tunç elinde simitle geldi. Abi dedim o benim simit. Sonra Furkan yemiş bana anlatıyor. Diyor ki bir tane diyor gevrek yedim çok güzel falan. Dedim ya Tam böyle olarak, zehir gibi evet. yaydım hepinize. Tam olarak neden simide gevrek dendiğini ya da gevreğe neden gevrek dendiğini o fırında öğrenmiştim. Çok Boşuna güzeldi. değil mi? Yok Evet, asla evet, değildi. evet. Asla Aynen. değildi. Gerçekten çıtır çıtır Bir gevrek o bir aklımda şeydi. kaldı. Hatta dönerken ben bayağı baskı yaptım. Ben uçakla döndüm. Bu kadar farklı dedim. Dedim ki Siparişleri dönerken vardı. uğra dedim. Al dedim. Bir torba gevrek o fırından aldım. Bize atmak için güzel. Evet. Bu arada İzmir'de yani siz de yaşıyorsunuzdur zaten. Kim giderse hani birkaç torba boyoz aynı filmdeki gibi boyozla Bizim- çıkıp onlar dolaba Final stok olur. sahnesine getirmişlerdi de yetişemedik ya. Yani son gün çektiğimiz. Fırın orada. Fırın Yani, orada. Buradan sesleniyoruz o zaman. Biz boyoz bekliyoruz. Özledik. ya çok ayıp. Gerçekten çok ayıp ya. Yani evet. Yok İzmirliler bence bundan çok hoşlanacak. Yani ısrarla boyoz istiyorsunuz. Bence çok güzel bir şey. Yemeyeli bayağı uzun zaman oldu. Gelsene güzel olur falan diye. Söz sana da göndereceğim. O zaman Ofisin adresini vereyim. Ama çok güzel bir noktaya değindim bu arada. O filmin gerçekten İzmir'de çekildiğini tabii ki bir sürü kanıtı var ama yani İzmir'i bilen birilerinin de yönlendirdiği, yani işte Çanı İzmirlerin olduğu gerçek kumru yeri Evet. sahneydi. Çünkü herkesin bildiği kumru, biraz önce söylediğin gibi kumru değil. Aynen. Ben orada dedim tamam işte en verilerde bu film. doğru yapmışlar. Doğru kumru. Dedim doğrusun. Güzel bir iş yaptık. Şey de çok hoşuma gidiyor. İstanbul'la İzmir'in karşılaştırıldığı bir hikaye. Çünkü hep Evet. karşılaştırılır. Çok yaşamın içinde Evet bir evet. şey. Bu arada Bu o yaşamın içinde karşılaştırma. olan bir şey ama bir filme, bir perdeye, bir yere taşındığında başka bir şey oluyor ve karakterler de bu şehirleri temsil edince bence çok tatlı bir tema. İçinde olmaktan da çok keyif aldığım bir iş oldu. O yüzden İzmir'de film mutluyum. çekmek, diğer şehirlerde film çekmek, yani İstanbul'da ya da farklı şehirlerde de çekiyorsunuz neticede. Nesi farklı ya da en çok hoşunuza giden ya da sizi rahat ettiren şey neydi? Yani Rahatlığı. sıcaktır muhakkak da. sıcaktır, rahatlığı. Sıcak, çok sıcaktı evet. Yani ben şehir dışı çalışıyorum genelde. Şehir dışı işlerinin avantajları oluyor. Hani İstanbul en önemli bence ayrıştıran yeri trafik. Her gün sete gidip gelmek çok daha zor. Evet yani daha az vakit kaybediyorsunuz yolda. Her yer daha kısmen daha yakın. Buradaki kadar bir trafik olmuyor. O anlamda daha konforlu diye düşünüyorum açıkçası, bilemedim. Evet bir de şey de var. İnsanların rahatlığı da var. Evet evet yani rahat, Yani daha burada rahat. birazcık tabii şimdi şartlardan dolayı insanların gerilmesini de hoş karşılıyorsunuz. Normal yani İstanbul'da yaşamak, hareket etmek çok zor. İzmir'de hiç öyle bir dertleri olmadığı için size Çok- yansıttığı şey de, enerji de öyle oluyor. Yani şehir olarak bağdaştırmak doğru değil tabii ki. Yani tamamıyla insana Evet. yani. özgü bir şey ama hani çok da yardımseverlerdi. Hı hı. İzmir halkı sağ olsunlar birçok konuda bizi destekleyip koruyup kolladılar yani çekimlerde. Favori yeriniz ne oldu İzmir'le ilgili? Favori. Çok güzel. Bunu yaparsan olmaz ama. Burada hemen unutmuş olman lazım. Hemen sileceksin onu.
Göz göze geldik, anlaştık. Kapat konuyu, bırak gitsin artık. Şöyle, yer olarak şeyin manzarası çok güzeldi. Neresiydi ya? Asansörün üstü çok Asansörün evet güzeldi. manzarası çok güzeldi. Kemeraltı Çarşısı'nda niye bir şey çekmedik onu düşündüm mesela. Orası da çok ama çok kalabalık ve çok Ben mi orası... kaçırdım diye düşündüm sahneyi ama yok. Yok, orada da Yok yok. yok evet. Neresi? Kalabalık Karantina çok güzeldi. Denize de girdik orada. Evet. Evet. Sen zaten giriyordun ya. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bir çalışma programımız var. Ve ikimiz için de 3 aşağı 5 Küstüm yukarı, oynamıyorum. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hiçbir Oynamıyorum. farklılık yok yani. Ama içeride değişti şimdi. Bir oyuncu hasta oluyor, bir şey oluyor. Bir programı çıkıyor, program kayıyor, değişiyor. Benim de çok fazla İzmirli arkadaşım var ve biz İzmir'de çektik ve Çeşme dediğiniz yer 35-40 dakika. Aynen. Şimdi boş günlerimiz açılmış oluyor bu değişikliklerden dolayı Boş ama günlerimiz demeyelim ona. benim boş günüm açılıyor. Ve Ayça bir gün çalışıyor mesela. Benim ertesi günüm de boş oluyor. Ben atlıyorum, gidiyorum Çeşme'ye. O yüzden yani karantina adasında denize girebilmek benim için Lüks. lüks. Yani Paydos sıradan bir verdik gündü. ve paydosu bekliyorum yani böyle. Hadi ne zaman paydos vereceğiz? Hadi paydos verelim. Bikinimi falan her şeyimi hazırladım. Çık 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 deyip Ama bence İzmirli olmayı gerçekten deneyimlemişsiniz. Şimdi İzmirliler bu konuda eleştirilir. Hatta ben artık İzmirli ama İstanbul'da yaşayan yıllardır biri olarak ben bile artık şey yapıyorum. Ya işte cuma geldiğim erkenden yazlığa gitsinler, pazartesi dönsünler. İşte böyle olur mu canım falan diye hafta sonu şeyde kimse kalmıyor. Ya da bir sanat etkinliği gerçekleştiremiyor. Gerçekleştirilerek doğmuyor o sanat etkinliği, koltuklar boş kalıyor falan. Sonra da İzmir'e niye sanat gitmiyor, eleştiriliyor diye kızıyorum ben kendi hemşehrilerime. Ama İzmir'in öyle bir şeyi var. Zaten hani o iş bitince bikinin yanındadır. Denize yakınsan zaten girersin. Çeşme'de zaten burnunun ucundadır. Yarım saatte gidersin. Başka türlüsü mümkün değil. O şehir size onu diretiyor. Evet. Yani mesela Furkan bir yerde yapmıştı onu. Sanki hiç denize giremiyormuş gibi mayosunu almıştı yanına denize girmek için ama fırsat olmadı Allah'tan. Set uzadı. Evet. Set uzadı. Giremedim. Akşam oldu. O gün üzüldü yani. Niye üzüldüyse anlamadım. Ama öyle değerlendirmek gerekiyor. Yani ben seviyorum denizi de bu arada. Deniz aşığı da bir adamımdır yani. O yüzden Ben bu arada İzmir'in gün batımını çok seviyorum. Güzeldir. Evet yani o saat kulesi miydi? Ne, değil mi? O meydanda falan. Yani müthiş. Bayılıyorum. Yani İzmir'in gerçekten gün batımı Güzel. hayranlıkla izlenilmesi. Ne kadar sürdü çekimler? Ne kadar İzmir'de kaldınız? 8 hafta mı? 8 hafta o. 8 hafta sürdü mü? Ya yok. 8 5 hafta. hafta değil mi? Hayır 8 hafta sürdü. İzmir'deki mi? Yok. Evet. Totali 8 hafta sürdü. 8 İşte- hafta sürmedi ya. 8 hafta mı sürdü? Nasıl 8 geçti hafta anlamamışsınız sürdü. yani hiç. Evet, prova süreci de vardı önden bir ay aslında. Ama daha önce de söyledik süreç çok keyifli geçti bizim için. Gerçekten çok hani böyle hep söylerler bir doğrudur değildir asla tartışmam. İnsan keyif aldıysa almıştır. Bunun niye yalanını söylesin. Ama ben böyle benim gerçekten hayatımda çok güzel bir kesit. Yani filmin dışında tutuyorum. Çok böyle hep gülümseyerek hatırlayacağım ve böyle yokluğunu hissedeceğim, özleyeceğim insanlarla dolu bir şey oldu, kesit oldu hayatımda. O yüzden çok mutluyum. Bence seyirciye de kesinlikle yansıyacak. Bilmiyorum, iyi ki yapmışım yani, iyi ki bu işin içindeyim. Evet. Vallahi. Ben seyirciye de hem İzmir'in pozitif tarafı hem sizin oyunculuğunuzun o enerjisi yüksek tarafı geçeceğini düşünüyorum bu arada. Hem gençler hem hepimiz rahatlıkla böyle oturup çıtır çıtır izleyeceğimiz bir film ve hazır havalarda bu kadar soğumuşken ve sıcak günleri hatırlayacağımız da bir film olmuş. Zaten Prime'de kalacak, istediğimiz zaman açıp izleyeceğimiz, İzmir'i hatırlayacağımız da bir film olmuş. Şimdiden hani böyle gelen çünkü uzun da bir trailer yayınlandı. Herkesin Evet. film hakkında bir fikri var. Daha önce Gelen hiç şey yorumlar yapmadım. nasıl? Yani çünkü farklı bir şey yaptı galiba Prime'de. Evet ben daha önce hiç bu kadar 8 dakika gibi bir şey yani Aynen. asansörün şeyine Evet kadar evet evet. geliyor. Aa çok güzel ya geri dönüşler. Evet, biraz da karakterlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü Kumru karakteri böyle cevval bir avukat.
İzmirli, İstanbul'da yaşayan cevval bir avukat. Bunu da açıklamayı yapmam lazım. Tam oturuyor çünkü o zaman. Ve bir travma yüzünden İstanbul'a gidiyor. 3 yıldır hiç İzmir'e dönmüyor ama bir dava için İzmir'e dönmek zorunda kalıyor. Onun ucunda da çok büyük bir aslında ona ödül var bunu başardığında. Ve Fatih karakteri de ona bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Ve İzmir'de geçen hatta çoğu böyle tek gün Tek Bir gün. günde tek gün geçen bir değil mi? hikaye, evet. Diğer Aynen. günü geçmiyoruz Evet. zaten. Yok, Evet. Tek günde geçen bir film. Dolayısıyla bunun artıları da var ama dezavantajları da vardır Ben muhakkak. hep artısını gördüm. Ama şeydi hani böyle bir günde aktığı için Yani çok az gece sahnemiz vardı. Genelde Evet, gün çok az. sahnemiz oluyordu. Ha, en büyük eksisi ne olabilir? Çok erken kalkıyorduk ama çok okey benim Okey. için. Ne dedin? Okey. Abi bir şey söyleyeceğim. O kadar da değil Allah Ayça. aşkına bırak. kalkmıyor muydunuz? Kalkıyorduk erken? tabii ki ya. Ha, anladım. 6.30'da kalkıyordu. 6'da ayaktaydık biz. Ne set kaçtaydı? Set zaten ne kadar sürüyor İzmir'den bir yere gitmek? Yani bir yerden bir yere gitmek. Allah aşkına ben susuyorum. Programı çıkaracağım, şuraya koyacağım. Programı röportajdan sonra ben de paylaşacağım. Bana verilen call sheet'i. Oradan bakarız. Yani en fazla erken kalkıyorduk demek zorundayım çünkü Evet, ben de tamam. kalkıyordum Ayça. Evet tamam kalkıyordun. Ama Ayça şunu da söylememe izin ver. İyi bir avukatsın. Ben hiçbir şeye izin vermiyorum bence şeyden. Avukatlık şeyi hala kanımda. Gülme yandan, gülme. İyi bir avukat canlandırması. Hı hı. Yani avukat olduğuna gerçekten inanıyoruz orada. Çünkü çok kararlısın, çok idealistsin. İşte çeşitli çizgilerin var, ön yargıların var, korkuların var, anksiyeten var. Aslında yaşayan gerçek bir karakter. Ama iyi bir avukat olmanın arkasında başka şeyler var gibi geldi. Avukat olmayı istiyor muydun? Avukat olmayı istiyordum. Avukat değil aslında, savcı olmak, hukuk okumak istiyordum. Ama sonra lise dönemlerimde falan gönlüm sinema televizyona kayınca o bir şeyde kaldı. Arkada kaldı ama muhtemelen kanımda bir yerde, içerlerde o ruhumu taşıyorum ki Kumru da bana yardımcı oldu diyebilirim. Yani Kumru işinde çok başarılı, hırslı diye nitelendireceğim. Ama mesela onun bu şeyinde biraz nasıl söyleyeyim bunu? İzmir'e karşı oluşan ön yargılarından dolayı aslında bence bu kadar da görüyoruz. Çünkü evet kontrol freak, bir tane programı var ve dakikasına asla dışarı çıkmıyor. Ama yani hep öyle bir kadın değildi aslında. O geçmişte yaşadığı travmadan sonra evet hayatın kontrol ipler benim elimde moduna geçen bir kadın. Fatih'le ve İzmir'le tekrar yüzleşmesiyle aslında biraz oralarında yumuşadığını görüyoruz diyebilirim. Evet. Nereden Fatih- nereye bağladım? Törpüledik. Törpüledik. Fatih Sen Bayağı törpüledik. Böyle Ama köşeleri bunda- iyice yumuşattık. Yani- Fatih'in sanatçı olmasının da etkisi var. Yani müzisyen olmasının da etkisi var yani. Evet, evet. O rahatlık ve İzmirlilik damarı çok Ya yüksek olduğu için. İzmirli olmasının yanında bir de müzisyen. Evet. Yani Yani Kumru, çok pardon, Kumru'nun Estağfurullah. hep haklı bir tarafı var kendince. Çok fazla yanıldığını görmüyoruz ama bir noktada da gerçekten hani yanılabileceğimizi de gösteren bir hikaye. Fatih için de yani birazcık şöyle bir şey. İşin eğlencesi ve keyfinde biraz. Evet işini iyi yapmak istiyor, müzisyenliği iyi yapmak istiyor. Belki de çok fazla mükemmeliyetçi bir tarafı var. Ve o yüzden en iyisi olana kadar beklemek ve tırnak içinde o ilhamın gelmesini beklediği süreci içinde yaşamak istiyor. Çok fazla kaygıları, endişeleri olan bir karakter değil. Ama her ne kadar böyle olsa da yine de insan olduğu için bir korkusu, bir kaygısı, bir durumu var. Onda da bu mükemmeliyetçiliğinden gelen her şeyi tam ve güzel, iyi yapma durum var işiyle ilgili. Onun dışında yaşama konusunu çok zaten relax ve rahat bir şekilde akışına bırakabilen biri. Ama filmin içinde anlıyoruz ki işte onun da bazı çekinceleri ve korkuları var. Benim için senaryoda en çok Törpüledim. onu törpüledi. Yalan değil. Yalan değil. Birbirimizi dengeye getirdik aslında. Evet. Evet biraz Aynen. güzel ve kısmı orada Ama senaryoda. aşkın da böyle bir tarafı var neticede. 39 Boyun derecede eğmen- de olsa Boyun eğmen gerekiyor. Gerçekten öyle bir şey. tabii ki. Biraz boyun eğmek gerekiyor. İki karakter de bu noktada bakalım ne kadar boyun eğecekler. Çünkü
röportajın ortasında da gördüğümüz gibi yani genelde bu minvalde gidiyor dinamik ve Evet. tartışmalar Falan. gibi bir şey yani. Kumru boyun eğer mi? Kolay kolay değil. Yani belki biraz törpüleyebilir ama kolay değil. Yani İzmirli bir kızın Şöyle bir şey boyun eğmesi boyun mümkün eğdiği değil. şey Fatih değil ki. Değil, Boyun evet. eğdiği şey kendisi aslında Kendi zaten. döngüsü, kendi şeyi Aslında o aslında. Kendi iç travmalarından savaşı. kurtulmaya Evet. başladığında, Aynen. iyileşmeye başladığında aslında o boyun eğmek değil, iyileşme Hı hı. Evet, etkisi evet. diyebiliriz. Aynen. Evet bir de direniyoruz aslında genelde hayatta da öyle. Biri bir şey söylüyor mesela bazen hayatımızda ilk defa duyduğumuz bir kötü bir söz ya da sert bir eleştiri gibi duyduğumuz şeyler aslında doğru şeyler de. Gerçekle Bazıları yüzleşmek. gerçekten öyle. Bir kısmı öyle büyük bir kısmı hatta. Şey vardır insanlarda en çok sinirlendiğin şey aslında senin yaptığın şeydir ya böyle bir ayna durumu vardır. Biraz da o yüzden hani törpülemek hani o işin şey kısmı şaka kısmı da boyun eğme kısmı kendisine eğdiği bir boyundur. Fatih de aynı şekilde. Ama bunun kimden geldiği, nasıl geldiği o mesajı algılamak ve kabul etmekle ilgili çok önemli bir faktör. O yüzden bence ikisi de dediği gibi Ayça'nın çok güzel dengelemeye çalışıyorlar. Yani senin de dediğin gibi tam böyle hayatın içinden bir hikaye oldu aslında. Çünkü gerçekten hepimizin başına geliyor. Bazen bazı şeylere takılı kalıyoruz ya da hiç olmayan bir şeyi kafamızda kuruyoruz. Çok saçma değil mi mesela yani? İzmir'in ne alakası var o olayın senin başına gelmesinde, işte Kumru'nun başına gelmesinde ama insan galiba bazen suçlayacak bir yer arıyor. İzmir'e dönmesiyle aslında kendi döngüsünü tamamlayıp kendi iyileşme sürecine girip ben bayağı filmi anlattım ha. Yok Neyse ya. bu kadar. Hayır ama niye yani? Ya bak şimdi Yani şöyle çok bir şey ne var. anlatacağımı da bilmiyorum hani fazla spoiler Ya vermemek adına ama çok insani bir hikaye. Ya herkesin gerçekten kendinden bir şey bulup ya evet ya ben de buna takılıp kalıyordum. Ne gerek varmış? Belki de öyle bir şey yoktu. Belki de şöyleydi, böyleydi falan deyip anda kalıp akışı yaşamak aslında. evet Diyeyim. şey güzel söyledin. Herkes bir noktada kendinden bir parça buluyor. Fatih karakterinde de, Kumru karakterinde de, hikayenin içinde de kendinden bir parça bulabilecek bir şey var, yapısı var. O yüzden bence ne kadar burada spoiler versen de hem izlendiği zaman hissedilen şey başka. Yani filmi izleyen, yakın tarihte izleyen biri olarak. O yüzden ne kadar anlatsan da genel üstünden geçsen de Ben bir izlenmesi anlatayım o zaman başka. başta falan diye konuya Hayır. giriyormuşum. Neticede bu bir gerilim filmi değil, korku filmi Evet. değil. Hani bir şeyin sürprizi ya da sonucu, önü arkası çok önemli değil. Neticede burada İzmir'de geçen hem duygusal bir hikaye var hem bir genç kadının, işinde başarılı genç bir avukatın travmalarıyla yüzleşmesi var, iyileşmesi var. Ona yardımcı olan İzmirli yakışıklı bir erkek var. Onun da Ve sanatçı travmaları var. tarafı var, Travmaları onun var. travmaları var ama onun travmalarını daha arkadan görüyoruz. Aslında onun da iyileştiği tarafları var. Aşkın burada 39 derecede de olsa bir iyileştirici tarafı var. 39 derecede aşk kolay değil, İzmir sıcağında tahmin ediyorum ama çok da güzel çekilmiş. Görüntüler çok güzel. Eğlenceli bir film. Dediğim gibi böyle çıtır çıtır izlenecek ve İzmir'i özleyenler için de iyi gelecek bir film. Umarım bundan sonra İzmir'in nüfusu daha da artmaz diyorum ben. Bu Öyle bir filmden sonra. sahne de var bu Çünkü arada. biraz önce sen şey söyledin ya Furkan, insan gittiği yere kendini de götürüyor Evet. diye. Benim bu Ege'ye yapılan ya da köylere yapılan nereye olursa olsun şehirden giden insanların şehri götürmesinden endişeleniyorum. Yani gittiğimiz her yeri kendimize benzettiğimizde oraların bir özelliği kalmıyor. İşte İzmir İzmir olmaktan, Urla Urla olmaktan, Çeşme Çeşme olmaktan çıkınca ki Bodrum Bodrum olmaktan çıktı sırf bu sebepten. Dolayısıyla biraz korumak lazım. İzmirlilerin bu muhafazakar tarafını da bu anlamda seviyorum doğrusu. Evet evet güzel bir yere değindin. Gerçekten ne kadar kendimizi götürsek de kalabalıklar halinde gittiğimiz zaman koca şehri bile asimile edebildiğimizi İstanbul'a gördük yani. benzettiğimizde bir anlamı kalmıyor. Evet. Mesela yazın Bodrum'a gitmekten hoşlanmıyorum çünkü İstanbul orada. Evet trafiğiyle beraber Yani. git. O yüzden de halimiz. çok Üzücü bir şey. benzetmeyelim kendimize. O her yeri bırakalım özüyle kalsın. Orası çok kıymetli. Ama İzmir'de film çekmek kıymetli. Ayrıca Çok keyifliydi, evet. İstanbul'da İzmir İstanbul mevzu çok yapılır. Çok konuşulan bir şeydir bu. İzmirlilerin ve İstanbulluların eleştirdiğimiz tarafları vardır. Bunu bir filmde buluşturdunuz. Neticede bu bir filme dönüştü. Bu da çok kıymetli. Çok teşekkürler. Bir Biz sorum var. Ha? Onu sor.
Kaan diye ne? Çok Sus merak artık ediyorum. Furkan gibi bir şey oldu. Ben mesela izledikten sonra senaryoyu okurken ya da prova sürecinde o kadar bende bu his canlanmadı da filmi biz de tabii çok kaba kurgusunu izledik. Şey olmadım, yetmedi. Şundan dolayı söylüyorum. İkiliyi devamını görme hissi sende oluştu mu? Ben şöyle Tamamlanmış bir ilişki ve şey hissettin mi? devamı gelecek mi diye merak ettim. Bir, bunu hem izleyici olarak merak ettim. İkincisi de gazeteci olarak da acaba ikincisini çekerler mi? Mesleki anlamda da bu soru geliyor insanın aklına. Senin sorduğun anlamda da geldi. Yani Okey, ikincisi evet, tamam. çekilir bunun herhalde. Çünkü ilgi göreceğini Bu düşünüyorum. merak ettiğim bir soru bu arada. Belki bu röportajın altına da yazabilirsiniz. Bilmiyorum. Merak ettiğim bir soru gerçekten. Çünkü ben de öyle hissettim. Ya, tam şey olmadım böyle. Ya izlerken değil, çekerken öyle hissettiğimizi itiraf et de yani. Konu kapansın bence. Hayır, o izlerken de öyle hissettim. Bittikten sonra da aynı şey. İzlerken tamam. Ama yani Ama çekerken de siz Çekerken devamını dürüst çekmek olmak istiyorsunuz, lazım. Çekerken istediniz. şöyleydik Çekerken yani. evet, Biz bunun zaten. devamını çekelim falan diye konuştuk. Ama Hayır, burada orası ayrı bir şey. Sadece onun üzerinde sordum. okey. Yoksa o Biz hala. yani Ama- yoksa sette başladık bu mevzuya. ben Evet. de böylece Yetkililere sorunun duyuyorum. cevabını aldım. Yapıma da söyledik. Aynen. Devamını çekmek istiyorsunuz. En azından öyle bir hisle çektiniz. Ama ben ekibin de burada anmadan geçmeyeyim. Çok değerli oyuncular Çok. var. İlk aklıma gelenlerden biri burada olmayan Cem Davran var mesela. O da tam böyle İzmirli birini canlandırmış, böyle rahat, Şey kendine ne diyordu? düşkün. Attırmayın benim Asfalyalarımı. Asfalyalarımı. Ben de Asfalyalarımı. asfalya ne demek ya falan diyorum. Hani şey sanıyorum. Balık malık gibi bir şey sanıyorum mesela. Sonra baktım. Ha neydi? Kontak, elektrik, şartel falan öyle bir şey oluyor Evet, galiba. şarteli attırma, Sinirli, asfalyalarım aynen. o. Ben de çok kullanırım attırmayı. Asfalyalarım attı derim. Attırmayın demem belki ama asfalyalarım attı derim. Ben de hala kullanıyorum. Bir de o şey Egeli ağzında ötürüyü de çok kullanırım. Ondan ötürü, benden ötürü. Ha, Benim evet, yüzümden. evet. Biraz önce de kullandım. O böyle arada çıkıyor ister istemez böyle gün yüzüne. O İzmirlilik durumu. Ama ekip de çok iyiydi. Bu arada tüm o enerjinin geçmesinde tüm değerli oyuncuların da katkısı var. O yüzden ellerinize sağlık. Teşekkür Çok ederiz. teşekkür Bu ederiz. keyifli sohbet için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz diyeceğim ama bir şey Biz diyecek teşekkür- diye böyle biz yandan bir teşekkür şey ederiz. bekliyorum ben yani. Biz Benim bir teşekkür sorum ederiz. daha var Yok falan. valla son soruyu sordum bu kadar. Soruları açayım, hepsini bekliyorum. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. O zaman ikinciyi bekliyoruz diyelim. Buradan Prime'a da böyle Kısmet. şey bakalım. gönderelim. Selam Yaktın bizi gönderelim. falan. Hayır. Çok teşekkürler. Evet, sohbetimizi izlediniz. 39 derecede aşk Prime videoda yayında. İzleyin, çok keyif alacaksınız. Ayrıca videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Neredeydi o tuşlar? Evet, nerede? Buralarda bir yerde. Şuralarda bir yerde.